колбасер по пояс голый. Колбасит соло, колбасер по пояс голый. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Well, the day I was born, the nurses all gathered around, and the gazing white wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She took that right away. Ne ayak? That I was bad to the bone, bad to the bone. Hangi arabadan bahsediyorsun? Bad to the bone. Bad. Allah'ım ya Rabbim ya. Dali niye bu kadar gergin ya? Dali biraz değişik bir karakter. Şimdi haklı olarak tabii arabası uzun sürdü. Çünkü biz ona dedik ki arabanı yaparız sana dedik. Ama bizim işler uzun sürüyor, Bizim bilmiyor işler mu? uzun sürüyor, bilmiyor. Sanayiye de yeni düştü kardeşimiz. He. Ustaların huyunu suyunu bilmiyor, bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyor, biraz aceleci, yol yordan bilmiyor. Sıkıntı bundan kaynaklı. Öğrenecektir ama. Evet, Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Lada'da önemli bir bölüme geldik. Elimizde kaldı araba. Ya bu bölümü önemli diyemezsin. Bu bölüm araba izleyin hakikaten elimizde kaldı. Önemli bir bölüm diyor. Sanki çok iyi gitmiş her şey. Kimse seni görmüyor. Niye kameraya bakarak konuşuyorsun? Evet, birkaç bölümdür Mikail'le neden bir araya geldiğimizi size açıklayacağım diyordum. Evet, bu bölümde Mikail'le neden bir araya geldik? Neden Mikail? Ne yapıyor Mikail? Önce bir aracın başına gidelim, son durumu hatırlayalım. Ondan sonra Mikail'le bir araya gelme sebebimizi görelim. Bu sefer ışıklarımızı da aldık yanımıza. Çünkü atölye karanlık biraz. E30'un bitmiş işi. Evet. Geçen geldiğimde benim Lada buradaydı, E30 kabindeydi. Şimdi E30 burada, Lada kabinde. Bağlamışsın. Hı? Evet. Hazır. Abo. Sen ne gülüyorsun? Sen ne Ben gülüyorsun? sana gülüyorum. Benimki acının tatlı tebessümü. Sen şuna baksana. Ben baktım bir de boya alındıktan sonra daha vahim durumla karşılaşacaksın. Orayı nasıl deldin? Orayı mı? Delmedim ki. Bir tane sacı kesmişler, bir saç daha kesmişler. Ha, saç Sacı mı? sandviç gibi böyle gerçek saç arada kalmış. Alttan ve üstten bunu sandviçlemişler. Hatta bazı noktalarda strafor köpükleri Ya, yakından alamadım, bak. duruyor. Hayırlı olsun, araç senindir. Güle güle kullan. Tepe tepe kullan. 5 kuruş para istemiyorum. Sadece satışını üzerine al. Daha da görüşmeyelim. Of. Yani of. Of abi. Ya arabanın üstü var, altı yok. Altı yok abi arabanın. Bu olasılıklar normal olan şeyler de bizi en çok sıkıntıya sokan buradaki şase demirlerini falan hep Geç abi onu saklamışlardı. hiç. O şase demirine bir şey yapmayacağım. Onun yenisini koymak lazım zaten. Oraya. Tamam. O bayağı iyi. Bayağı şuradan itibaren
Bunu tak alıp daha iyisini yapmak lazım. Abi ben şimdi ne düşünüyorum biliyor musun? Mesela taban sacını aldık ya. Evet. Nereye tutturacağız abi? Taban sacları şu orta gövdemiz bizim çok sağlam. Sürekli burası ısıda kaldığı için kurumayı çok hızlı yapıyor normalde. Bu aracı öldüren Ankara bölgesinde kullanmışlar daha çok ve sürekli yollar buzlanmasın diye tuzluyor Ankara Belediyesi yolları. Bu da alt zeminin tuzlanmasından kaynaklı çürümeler çok hızlı bir şekilde devam etmiş. Ama yaralanan yerlerde hata var. Bak buralarda hiç yara yoktur. Evet bak onu Olmayan dikkatimi çekti noktalar çok temiz. Buralar enteresan bir şekilde. Kazalarda, sürtmelerde genelde bu köşelerde bak buralara hep kiriko koyuyorlar. Kaldırırken buralara Tabii. iz yapıyorlar ve oradan artık başlıyor. Ve oradan da başlamış. Ama orta gövdemiz bizim bu araçta çok temiz. Şurada zannedersem stepne olan noktamızda O bizim geçen kaldırdığımız saç Evet, yağ vardı orada değil mi? evet yağ olan yer buranın arkasına da kullanmışlar. Bir parça atmışlar. Karşı taraf çok temiz. Abi Orada senin hiçbir temiz anlayışını sıkıntı yok. merak ediyorum şu anda. Ben burada temize dair bir şey göremiyorum abi. Çok iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Mikail de bir melektir ama o kadar da melek bakma abi bu işe. Strafor çekmişler komple dolgularında. Abi çay koyalım izleyelim ne yapalım? Biraz da içeriden bakalım mı? Bakalım abi. Daha bir karar vermedik abi. Daha bir görelim. Abi arabanın zaten yarısı döküldü şu anda. Biz bunu tuzluk olarak falan da kullanabiliriz yani. Hakikaten 2 tur daha dönse araba tamam bitti. Bu araba beyazmış galiba değil mi? Muhtemelen. Devam ediyorum. Devam et abi. Biraz daha dökülsün araba. Allah'ım ya. Motor havuzunda fazla bir problemi yok. Burada bir sıkıntı var. Sadece burada da bir şase demirinde bir kırıklık var orada. Onun dışında çürük yok. Sanki bir darbe almış, kırılmış gibi duruyor. Abi arabayı değerlendirme şeklimiz şu. Dersin ki bir arabada şurada bir parça çürük var. Bir parça şurada çürük var. Bir parça da şurada çürük var. Bir arabada 5-6 tane çürük sayarsın. Onarmaya gidersin. Biz de şöyleyiz böyle. Bakıyoruz. Mikail Usta diyor ki şurada çürük yok. Şurada çürük yok temiz. Şurada da çürük yok. Yani çürük olmayan 3-5 tane yerimiz var galiba. Titanic kalıntısı zannettim ben bu arabayı ilk gördüğümde. Kalıntı kısmında haklısın. Yani kalıntı da aslında yeterli değil. Kalmamış ya bir şey. Kal. Kal aynen kal. Ya müthiş bir araba gerçekten. 2 tur daha dönse yok Araba. olacak. Ar. Ara bulursan. Evet ne yapmayı düşünüyorsun? Yani bu çok garibime gitti bu araçla ilgili. Benim de çok garibime gitti. İzle gör. Ben araba dökülüyor kelimesinin kelime anlamını görüyorsunuz şu anda. Araba dökülüyor. Yani literatürde araba dökülüyor ne demekse bu işte. Araba dökülüyor. Çeviriyorsun dökülüyor yani. Az bir şey daha döndüreyim. Az bir şey az daha dökülsün ya. Keyifli. Yani izlemesi keyifli. İyi de abi bir tur daha dönseydik. O zaman Döndür. arabadan bir şey kalmaz. Görmüş olduğunuz üzere geriye sadece la kaldı. Dağısı yok. Dağısı yerde abi. Şimdi pozitif neden bakıyorum? Neden abi? Bak buradan görüyorsun değil mi? Evet abi. Bir tane direk sağlam kalmış arabada. Buradaki direkler de normalde sağlam. Bu cihaz ne? Sadece çevirmek için mi? Yani bunu anlatmadın bize. Yok. Zaten bu bölümde bu cihazı kullanacağız ve bu cihazın ne işe yaradığını göstereceğiz. Biz sadece burada arabayı incelemek için çevirdik. Bu cihazın esaslı amacı çok başka. Abi geçen gün biz seninle liste çıkarttık ya burada Evet. sökerken. Ben listeyi sağ olsun Ladavaz Türkiye diye bir Instagram hesabı var. Oradan arkadaşa gönderdim. O da gitti çevreye bir şey yaptı böyle. Böyle bir parça listesi var diye. Ve sadece listenin böyle 1/5'ini falan gönderdim arkadaşa.
Bana abi konuşmayı gönderdi. Parça tedarikçisinin sorduğu şu. Kimin elinde bu enkaz diye. Parçacı bile şaşırdı. O kadar. Bak 5'te birini gönderdim listenin. Kimde böyle bir enkaz var diye şaşırdı. Demek ki biz bayağı ciddi bir problemin altındayız şu anda yani. Ama şöyle düşün. Bak enkazın dışında yine pozitif konuşacağım ama şimdi Ne içiyorsun abi? Bana da ver de ben de öyle düşünmek istiyorum. Burada zencefilli çay mı? İçinde hayır, yumuşatıcı. buradaki temiz havayı soluyorum ben. Buradaki kesik olan kısım 10 santimetre bir kesiklik var. Çürüme var. Bu 10 santimetre, 50 santimetre de olsa değişen bir şey yoktur. 10 santimetre olsa da bir şey yoktur. Sonuç itibariyle o parçayı genel olarak değiştirmek zorunda kalıyoruz biz. Yani taban sacını genel olarak değiştiriyoruz. Tabanımızda bizim komple çürüğümüz var. Bir de marşbiyelerde çürüklük var. Bu ikisini değiştirmemiz çok çürük olsun, az çürük olsun o pencereden bakmıyorum ben. Genel olarak zaten değişecek ve daha yenisini koyacağız. Çürük olmayıp ama çürümeye yüz tutmuş olan bir parçayı üzerinde bırakmak daha sonraki işlemlerde daha hızlı çürümeler meydana gelecek. Ama biz bulduğumuz parçaların tamamını değiştirdiğimizde öyle bir sorunla karşı karşıya kalmayacağız. Yıllarca bu araç yine ayakta kalacak. Ben şimdi senin sayende Sezai Usta'yla da tanıştım. Evet. Sezai Bey'le. Sizden de bir yorum alalım. Hani siz sonuçta bir araç restorasyonuyla da ilgileniyorsunuz kişisel olarak, kişisel zevk olarak Evet. kadarıyla. Ya şimdi imkansız diye bir şey yok. Bak öyle bir moral Yok, vereyim kesinlikle sana. yok. Bu araba ayağa kalkmaz diye de bir şey yok. Biraz sabır gerekiyor ve süre gerekiyor yalnız. Yani bugünden yarına yapalım diye zaten bu araba bu hale gelmiş. Yarın bineyim, öbür gün gideyim diye Aynen hemen öyle. silikonla işte akıllı vidayla bizim Türk usulü tamirlerle bu araba buraya gelmiş. Bizim bu projeye girme sebebimiz bu aracın parçası var. Ekonomik olarak alınabilir seviyede bir araç parçaları. Ve son çıkarttığımız listede de 5'te 1'ini gönderdim. Direkt de buldum. Yani bu aracın parçalarını bulabiliyoruz. Bu araçta basit onarıma gitmeyeceğiz. Doğru Mesele onarıma o zaten. gideceğiz. Basit onarıma giderseniz gidin sokakta bir sürü Yok. tamirci var. 2 dakikada bu arabayı ayağa kaldırırlar. Yarına binersin. Doğru. Demek istediğimiz o zaten. Biz bu araçta doğru onarıma gideceğiz. Dolayısıyla gerçek. parça değişimine gideceğiz. Marşpiye değişimi, taban sacı vesaire. Şimdi geçen biz Mikail Usta ile videoda sökerken arabayı videonun sonuna doğru ben heyecanlandım. Bu araba olur dedim. Olur Ama olmaz diye ben bir bugün şey. çakıldım. Ben bu arabayı şimdi alttan görünce çakıldım yani. Hiç canını sıkma. Yok, can sıkacak hiçbir şey yok. Evet. Ama yani ben bu sebepten bir tane Toyota AE85 yapmaktan, 86 yapmaktan vazgeçtim. Sattım, başka aldım, onu yaptım mesela. Tamam böyle düz dursun ya da böyle dursun. Şeyler mi söküp bağlı değil tam olarak? Şu anda biraz parçalarımız Abi bağlı yani- ama Hepsi yapılacak işte. Allah! Buraya amortisör bağlanıyor abi buraya. Mikail için problem ne demek tam olarak? Evet, Mikail onda sıkıntı yok. Burası çok iyi durumda. Yani inanılmaz olumlu bir insan kendisi. Çok ya bu arada bakma sen inanılmaz motivasyon da veriyor. Mikail'in en sevdiğim huyu da bu arada olmaz diye bir şey yok adam için. Nasıl oluru tartışıyorsun. Ve en sevmediğim şey nedir biliyor musun? Türkiye'de çok olan bir şey. Bu Cüneyt Özdemir'in bir lafıydı. Türkiye'de herkes bir işin nasıl olmayacağını çok iyi anlatır der. Ama kimse nasıl olacağından bahsetmez. Anladın mı? Hani Evet. şey vardır ya, görürler. Kanka o iş öyle olmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben zaten söylemiştim o iş olmayacak. İşte bu düşünceyi değiştirmezsen evet hiçbir şey olmaz. Bir şeyin olması için çözüme odaklanman lazım. Ama çok zor bir yerden başladık. Tamam çok haklısın ama Tamam. çok zor bir Tamam, yerden. sıkıntı yok. Zor bizim için 5 dakika, imkansız 10 dakika. Evet. Yani en azından böyle bir motivasyonla yola çıktık. Kesinlikle zaten diyor ya videoda da araba dökülürken ben pozitif bakıyorum. Yani dalga mı geçiyor ciddi mi ben henüz çözemedim bu arada. Yok ciddi. Ciddi. Okey. aklından ne geçiyor? Aklımdan ne geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Benzin. Yani benzin döküp yakmak Yok, tabii yok. çözüm tabii ki, evet. Yani ben dinamit diye düşünmüştüm onu. Biraz keyifli olsun abi. Ama dökülenler var merak etme. Bu arada arkadaşlar Kasım indirimlerimiz devam ediyor. Yeni pedlerimiz geldi. Ped demeyeyim, mousepad. Mousepad diyeyim değil mi? Daha, Bir anda daha doğru olur yani. Ben alayım onu. Yeni mousepad'lerimiz geldi. Bir tane mousepad'i gamerpad ver oradan. Al ablam al. Bunlar. bu gamerpad'i bunu gerçekten çok isteyen oldu. Bak. Oo müthiş Bak bir şey. bu hafta bu girdi.
İlk stoğumuz tükendi. Bir posta daha sipariş ettik bundan. 40'a 90. Hiçbir şekilde mouse'un üzerine bir tek mouse ve klavye gelmeyecek bunun. Arabaların üzerine park edebileceğin otopark yap dediler. Yaptık, ne yapalım? İstediler, çok güzel oldu bu da. Biz ters gördük ama düz göstersene bize. Pardon. Of, helikopter bile var arkadaşlar. Var, evet, oraya hiçbir şekilde helikopter koymuyorsun. Mouse yeri burası. Bir de ya şu anahtarlıkları çok mesaj geldi. Abi bu nasıl anahtarlık? Nasıl, neyi anahtarlık diye ben anlatmadığımı fark ettim. Bu arada böyle bir sürü modelimiz var. Şu anda da Kasım kampanyasında 4 al 3 öde şeklinde. Arkadaşlar bu ipi var. Telefon bağlayabiliyorsun. Anahtarını bağlıyorsun. Arabanın aynasına asabiliyorsun. Kaybedemiyorsun. Ben çok anahtar kaybeden biri olduğum için şunları kullandığım beri anahtar kaybediyorum. Satış pazarlama stratejisi değil. Harbiden kaybetmiyorsun. Bende de var o. Biliyorum. Sen kaybediyor musun? Hayır. Kaybetmiyorsun çünkü bunlardan kullanıyorsun. Bak bu satış pazarlaması için. Bu reklamın dibiydi. Evet. Yapılacak bir şey var. Ne? Bir tane Lada getir. Sırf sadece far ve stopları için bu Lada'yı yine yaparız. Stopları yukarıda. Tamam. Zamanın en iyi İsmail araçlarından. Ustam'la tanıştık şimdi Mikail sayesinde. Siz de boya ustasısınız Evet, bildiğim boyacıyım. kadarıyla. İznik'ten Evet, geldiniz. İznik'ten Hoş geldiniz. geldim, hoş bulduk. Biz bir istişare yaptık. Benim aklım çıktı da çok olumlu bakıyorlar. Siz de bir olumlu Yo, konuşuyorsunuz. bunlar basit işler. Bunlar zaten devamlı zamanın en iyi arabaları ve hani o kadar da çok büyük şey değil yani. Şimdiki yeni nesil araçlar gibi değil yani. Bunlar sağlam bir usta oldum, bunu bir hafta içinde bitirir yani bunun alt tabanını. Yani ustasına göre değişir tabii. Eski ustalar zaten bunu daha iyi bilir yani, kaportacılar. Bunlar hazır zaten, bu tabanlar vardı. Var. Hatta bizim İznik'te bunların 124'lerin ve Sigoda'ların parçalarını satan bir Oto Erdoğan vardı. Ben gidince ona bir sorayım. Yani İstanbul'da da olabilir, Bursa'da da olabilir, fark etmiyor. Zaten bunlar 124, 130 hani serçeler aynı zaten yani bu kasalar. Bir de sana üst kısımlarını da bir göstermek istiyorum. Tamam. Bu çamurluğu değiştirmişler. Başka değişen yok diye biliyoruz ama. İyi. Biraz tabii çekişlendiği zaman şuraları usta güzel çekişledi mi? Yani şey olarak kordonları falan güzel. Şimdi kaportada bu saatten sonra nasıl bir yol izleyeceksin? Ne yapmak istediğimizi biliyoruz. Zaten konuştuk. Doğru, onların parça değişikliği, parçaları buluruz diye düşünüyoruz. Sağa sola sordum. Evet, bulabiliyoruz. Kaporta konusunda kiminle nasıl çalışacağıma daha karar vermedim. Ama bugün 2 tane çok değerli insan geldi. Bir tanesi kaporta ustası değil ama bu işe merak sarmış, kendi araçlarını, kendi E30'larını yapan bir usta. Kaportayı öğrenmiş. Ondan biraz fikir aldık. Bir de İznik'ten oraya kadar gelen çok değerli bir boya ustası geldi. İkisinden de fikir aldık, yorum aldık. Elimizdeki enkazın ben de farkındayım. Herkes farkında arabanın durumundan dolayı. Ama şimdi bir kaporta ustası olur dediği zaman, bir boyacı olur dediği zaman o zaman diyorsun ki demek ki olur. Ben geldim. Hoş geldin. Nasılsın, iyisin? İyidir. Sen nasılsın, iyisin? İyi, ne yapalım? Sana değişik bir şey getirdim. Bir kere bakalım, daha önce gördün mü, tanıyor musun? Bir de bunlara acaba ne olmuş? Bence hiçbir fikri bile yok bunların hakkında ama. Hiç görmediğini düşünüyorum. Hiç görmedim. Ha? Çünkü Türkiye'de 2 tane var. Topraktan mı çıkarttın? Şimdi söyleyeceğim, defineci diye toplayacaklar seni. Bir hikayemiz vardı. Bunlar da sisleri. Ben bu araç kalıntılarını çok sevdiğim bir ağabeyimden aldım. Aracını aldım. Daha duyurmadım ben bu projeyi. Bu da Lada'dan sonraki projemiz. Japon bir araç. Onun farları ve sisleri. Arabayı daha önceden aldım. Far ve sisini daha sonra aldım. Fakat far ve sisin başına ne geldi bilmiyorum. Bunlar böyle bir 10 senedir falan atölyelerden atölyelere taşındı. Bunlar ne kuş pisliği mi, ne pisliği bilmiyorum. Ama bir sana sorayım. Bunları çöpe atalım, yenisini bulalım mı diyeceksin? Yoksa bunlar adam olur mu onu soracaktım. Şimdi bulunmayacaksa adam edebiliriz. Bulunur. Bulamayacak bir şey değil. Araç tamamen custom mı olacak? Evet. Her projemiz gibi. Custom olacaksa aracın iç farlarına falan da el atarız. Yenisini bulma ihtimalimiz varsa yenisini alalım. Ya sıfırını bulamam. Daha iyisini bulurum. Bu araç 2000-2005 yılları arasında üretilmiş bir araç. Burada cam çatlamış. Cam çatlağı mı o? Evet. Nasıl gördün hemen ya? Burada çatlak var sanki. Evet, gördüm. Helal olsun ha. Bir üstünün tozunu bir alalım. Bunlar hakikaten ne olmuş ya? Sislerle ilgili güzel bir projem var. Sisleri hallederiz. Oradan peçeteyi bir versene Nadir.
Eğer çatlak yoksa şey yapalım. İnşallah yoktur. Camları kurtarırız. Güzel haber galiba. Evet, öyle görünüyor. Vallahi güzel haber gibi. Camlar kırık değilse komple temizleyeceğiz. Yeni bir far almaya gerek kalmayacak. Ne bu sence? Üstündeki materyaller mi? Deminin komple pasları var. Sanki yani gerçekten topraktan çıkmış gibi. Hakikaten öyle. Abi bilemedim ne diyeceğimi. Burada ayaklarında bir sıkıntı var mı? Gerçi ayak göremiyoruz ama bir tek şunlar Bu var. arabadan Türkiye'de 2 tane var. Biri de bu. Tam stopları, farlarını, hiçbir şeyini bulamayız zaten. Yok, Türkiye'de bulamayız. Ve Bulursak dışarıdan bulacağız. dışarıdan da bulmak zaten içeri girişlerde sıkıntı yaşayacağız. Tamam, sisleriyle alakalı çok güzel bir sislerim var benim. Sisleri komple de çeviririz zaten. Bunların üstlerini de temizleriz. Komple ayıklarız. Camlarını da yenileriz. Yani kendi imkanlarımız doğrultusunda. Sana arabayı göstereyim. Bu tarz bir şey yapacağız. Neler yapmışlar bakalım. Görmüş müydün daha önce bunu? Hayır. Böyle bir araç. Peki benim merak ettiğim şu. Şimdi farlar böyleyse acaba araba ne durumda? Araba bende. Araba bende. Kasa tek parça. Az onarımlık işi var. Boyasını alacağız mı? Boyası alınmış daha önceden. Ama astarlanmış vaziyette duruyor. Tamam. Böyle enteresan bir araç. Bak stopları böyle. Burası böyle, burası böyle. Tamam, stoplarına da güzel şeyler çıkartırız yine. Arkadan itişli bir otomobil. Japon. Motor ne bunun? Bizdeki motor var içinde. Ama standartta öyle değil. Çok oynanacak bir araba ya. Çok müsait. Çok keyifli bir araba yani. Farlar bunlar işte. Evet, tamam. Farlar biraz BMW'nin E60 kasalarını da Değil anımsatıyor. mi? Çok normalde. benziyor. Doğru Evet. söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Evet. Hakikaten çok benziyor. Yok, farlarla ilgili sıkıntı yok zaten. İçinden gireriz, öbür tarafından çıkarız. Geçelim mi aşağı? Ne vaziyette diğer? Geçelim. Ha? Bek makine. Aşağıdaki vaziyetteki olan durumu şimdi şaşırarak bakacaksın. Ama ben şaşırmayacağım. Yine korkma ama. Ne olacaksa olsun. Sürpriz aşağıda. Ne olacaksa olsun. Farlar düşünüyorsun ya. He. Aşağıdaki araba da farlar gibi bir şey. Aşağıdaki makinenin nasıl bir şey olduğunu merak ediyordun değil mi? Evet. Şimdi yerine otur, sesi aç ve izle. Arabanın adını buldum. Ne? Frankenstein. Ama çok tam o hava değil mi? Evet, Böyle tam o makine hava. falan filan. Kesinlikle. Yani tekrar canlanacak. Ölü çünkü şu an. Tam hakikaten öyle o makinenin çalışması falan. Tabii canım. filan. Oradan bir şey geldi. Şimdi tabii bu makine bu şekilde çalışmıyor. Biz sizlere bir film çektik, bir mizansen yaptık. Mikail'in icadı demeyeyim de Mikail'in geliştirmekte olduğu bir makine bu. Hayalimiz arabayı içerisine koyalım, boyası sökülmüş bir şekilde çıksın. İstediğimiz bu. Mikail bunu yapmak istiyor ve sürekli olarak 2-3 yıldır bunun argesini yapıyor. Hangi kimyasalı kullanayım, nasıl bir rotasyon sağlayayım, nasıl bir ısı yapayım, sürekli denemeler yapıyor. Biz Lada'yı burada bir nevi kobay yaptık.
ve bu makineyi geliştireceğiz. Şimdi videonun ilerleyen aşamalarında aslında tamamen nasıl olduğunu zaten size gösteriyor olacağız. Fakat bu makinenin yapması gereken aslında bu. Peki. Arabayı içine koyalım, bitmiş halde çıkaralım. Anladın? Biz bunu yapmasını Anladım. istiyoruz. Böyle bir makine var mı gerçek hayatta? Bilmiyorum, ben karşılaşmadım. Hani asit havuzları var, kumlama makineleri var, bir sürü farklı yöntemler var. Ama ben Mikail'le tanıştığımda Mikail'in bunu geliştirmekte olduğunu gördüm. Bana da danıştı. Tabii fikirlere de açığız. Hani kimyagerler var bir sürü bize destek veren. Hani şunu kullanın, bunu kullanın, şunun ozona zararı daha az, bunun insan sağlığına zararı daha az gibi böyle yönlendirmeler geliyor. Açığız da bunları. Ama şu an Ar-Ge aşamasındayız. Yani olur da bu işi destek verecek büyük firmalar bulursak, ki bir takım görüşmelerde başlattı Mikail, bu makineyi geliştirip bir bant oluşturmak istiyor. Anladın mı? Yani bu işi yapmak isteyen, aracını proje yapmak isteyen ya da arabasına baştan restorasyon yapmak isteyen insana arabasını verecek. Diyecek ki ben bunu astarlı istiyorum ya da tamamen boyası sökülmüş istiyorum. O şekilde de geri alacak paketlenmiş şekilde. Abi ben sana boyalı bırakmıştım bunu ya. Nereye gitti? Hokus pokus yapıldı. Buradaki boyaları aldık da yalnız boya olmasaydı araba yolda gidemezdi. Evet, daha çok ortaya çıkmış her şey. Evet. Abi orayı Miki yedi. Bak şeyle izolasyonla beraber. Ben sana... Neyse kurtulacağız o Mickey'den de. Belli yemiş. Evet abi, nedir son düşüncelerin? Ya başladık artık, hani eyvallah Evet. başladık, tamam. Da. Benim düşündüğüm gibi çıktı normalde. Her şey üstüngörü kapatılmış. Olmayacak diye bir şey yok. Bunu başaracağız ve yenisinden daha iyi hale getireceğiz. Bir şey dikkatimi çekti. Şu an şu gördüğüm panelde, buraya geliyorum komple. Çürükleri saymıyoruz ama düzeltme yok. Düzeltme yok. Kordonların hepsi ortaya çıktı ve hiçbir şekilde hasar yoktur. Hasar yok. Birkaç noktalarda macun kullanmışlar ama onun haricinde macun kullanılmamış. Evet, bak çok düz. düzgün. Yani ben bekliyordum, bayağı bir ne bileyim spotla çekme, kaynak düzeltme bir sürü çıkar diye düşünüyordum. Hani mal çürük olmasa kazasız bir arabaymış bu taraftan. Bu taraftan. Evet, öbür taraf da aynısıydı. Şu an dönemeyecek durumda ama değil mi? Dönebilir. Dönebilir Biraz mi? aşağı yaparız ama önce şu parçaları bir alalım üstünden. Tamam. Bunlar boşta duruyor. Kafasını bize doğru indirelim. Çürüklerini, içinin çürüklerini görelim. Bizim için içleri falan da çok şeydi. Burası böyle gelsin, üstü. Tamam. Tamam. Buradaki çürüklerimiz. Tamam. Buradan da akünün zaten akıntıları. Normalde bu ilk bağlantımızı akü çürütmüş buralarda. Diğer hatlarda pek öyle bir şey yoktur. Bir de onun orada kulesinin dibinde kırıklığımız var. Tamam. Ama alt kısımlarda normalde Yani ben çürükler şurası için açıkçası bu komple paneli değiştirmeye gerek var. görmüyorum. Yok değişmeyecek. Güzel. Bu güzel bir haber. O zaman burayı biz onarıyoruz. Oraya onarıyoruz. Aynı şekilde karşısı var. Karşıya onarıyoruz. Burayı kurtarıyoruz anladığım Evet. kadarıyla. Okey. Güzel. İç taban sacını değişiyoruz demiştik zaten. Evet. Sağ sol komple değişiyoruz. Eyvallah. Onda da problem yok. Tavanımızda buralarda, Tavan da çok güzelmiş. şurada biraz hatamız vardı. Burada hafif bir ezikliğimiz vardı. Burayı macunla doldurmuşlar. Buraların alımını gerçekleştirdik. Ama onun haricinde tavan on numara. burası var ya hiçbir sıkıntımız yok. Yani saksı bile düşmemiş üstüne tavan. Yok Şöyle yok çatıda. hiçbir şey yok. Güzel. Tamam. Bu da güzel. Biraz daha alalım Bura şimdi. güzel. Evet. Bura güzel çıkmış. Tamam. Evet. Bu çamurluklarda birazcık takviye, bak oralarda ufak tefek sıkıntılar var. Evet. Zaten buraları dodik yapıyoruz. Burada kurtarıyor. Peki bu çamurluğu ne yapıyoruz? Evet. Burada da ezikliğimiz var. Eğer ki pahalı değilse yenisini alalım. Yeniden sıfırdan kaynatalım. Çünkü bir önceki ustanın neler yaptığıyla alakalı malumatımız olmadığı için Tamam. biz kendi eklememizi yapalım bilgimizle. Tamam. Okey. Tamam abi, ben göreceğimi gördüm. Notumu aldım. Bana bu kadar yeter. Buraları iyi. Peki bir soru. Biz şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Şimdi bundan sonra kaporta bölümüne verelim. Kaportacı bunun işlemine başlasın ve tamamlasın. Tamam. Yani astar öncesi bir pas sökücü uygulamamız var. Ondan Evet. sonra astar. Evet. O zaman tamam. Haberleşiriz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Araba şop mu yoksa elle mi kazındı? Güzel sordun. Sana onu anlatayım. Bu makine şöyle çalışıyor. Aracı makineye elle yerleştiriyoruz. Daha doğrusu lift aracıyla yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra dışarıdan nozzle vanaları açarak seçtiğimiz kimyasalın nozzle ve püskürtme hatları diyeyim. Oralardan makine araba dönerken üzerine püskürtülmesini sağlıyor Mikail. Dolayısıyla o araç her tarafına kimyasalların nüfuz etmesini sağladıktan sonra
arabanın üzerindeki boya artık kabarmaya başlıyor. Burada elle müdahale ediliyor. Elle müdahale edildikten sonra arabanın üzerine antipas uygulaması gerçekleştiriliyor. Ki araç orada nemde maruz kalıp saç işte paslanmaya gitmesin diye. Sonra isteğe bağlı olarak ister üzerine astar atıyorsun veya antipastan sonra bir koruma katmanıyla arabayı teslim ediyorsun. Biz burada aracı astarladık. Epoksi astar uyguladık üzerine. Çünkü aracın üzerindeki çoğu alanın tavan olsun, kapılar olsun vesaire herhangi bir müdahaleye ihtiyacı olmadığını fark ettik. Ve araç daha da kötüye gitmesin. Çünkü açık kalacak bir müddet. Kaporta işlemlerinde falan yağmur yağar, nem olur vesaire. O şekilde bıraktık. Şimdi kaportacıyla anlaştıktan sonra, kim yapacağımızı bilmiyorum ama kaportacıyla anlaştıktan sonra oralar yeniden işlemden geçecek. Bir kez daha astar görecek. Sonra boya. Yani şop değil. Gerçek gördüğün her şey. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hatta haftaya ne var? GTR. Evet, haftaya GTR var. Abone olmayı unutmayın. Nice check.